Özel kuvvetler ile gri uzaylıların yer altındaki gizli savaşı. 17 Ocak 1996'da ölmüş veya öldürülmüş olan Amerikalı jeolog ve yapı mühendisi Phil Schneider hakkında söylenenlere göre Amerikan hükümeti için memleketin çeşitli yerlerinde askeri amaçlı yeraltı üsleri yapımında çalışmıştır. Bu üslerin uzaylılarla alakalı olduğu söylenmekte, hatta söylenenlere göre 6 Amerikan ve NATO askerinin bu üslerden birinde uzaylılarla yaşanan bir çatışmada öldüğü, Schneider'ın da bu saldırıdan sağ kurtulmayı başaran 3 kişiden biri olduğu iddia edilmektedir. Schneider'ın konusuyla ilgili bir sürü yazı ve kitaplar mevcut. Ayrıca uzaylılar dışında uzaylılardan alınan birçok teknolojinin günümüz yaşantısına uygulandığını savunuyor. Amerika'nın elinde yapay depremler oluşturabilen bir silah olduğunu, hükümetin AIDS gibi hastalıkları biyolojik silah olarak kullandığını iddia etmektedir. Ayrıca hükümetin silah teknolojisine yatırdığı paraları da epey bir eleştirmiştir zamanında. Bu yatırımların olası bir uzaylı saldırısına karşı yapıldığını savunan Phil, yakınları ve fanatikleri tarafından eceliyle değil, işkenceyle kasten öldürüldüğüne inanılıyor. Videonun sonunda kendi verdiği bir konferanstan bölümler sunacağımız anlatısında kendisine verilen bir görevden dolayı Dulce'ye giden Schneider yer altına asansörle iner. Beraberinde diğer askerler de vardır. Özel kuvvetlerle beraber ki hepsi silahlı askerlerdir. Niye askerlerin kendisiyle beraber indiğine bir anlam veremez. Ama aşağıya vardıklarında sebebini çok iyi kavrayacaktır. Çünkü hükümet bu üst çalışmalarında her an uzaylılarla karşılaşılabileceğini bildikleri halde bilim adamlarını bundan haberdar etmemişlerdir. Aşağıya indiklerinde uzaylıların yeraltı üssünün tepesini deldiklerini fark ediyorlar ve bir anda kendini gri uzaylıların içinde buluveriyorlar. 2 metre boyunda olan grilerle karşılaşırlar. Griler çeşitli tiplerdedir. Bu uzun boylu olanlarsa çok daha yüksek teknolojiye sahip olanlardır. Bu gri uzaylılar saldırgan bir hava ile onların üzerine yürümüşlerdir. Phil Schneider da babasının anlattıkları sebebi ile uzaylılar hakkında bazı fikirlere sahiptir. Onların saldırgan tavırlarını hissedip ilk ateşi o açmıştır. Oradaki yüzlerce griden 2 tanesini vurmuş, fakat sayıca üstün olan griler ateş açmaya başlayınca silahlarından gelen ışın dalgaları Schneider'ın parmaklarının yanmasına sebep olmuş ve göğsünün sol üst kısmında bir delik açılmasına neden olmuştur. Bu ilk ateşten sonra çıkan kargaşada askerler ve griler birbirlerine ateş açmışlar. Bu esnada Delta Force askerlerinden birisi Schneider ve diğer 2 bilim adamı arkadaşını asansöre itip asansörün düğmesine basıp yukarı gönderiyor ve aşağıda askerler çatışmaya devam ediyorlarmış. Daha sonra Schneider ve diğer 2 arkadaşı yüzeye çıktıklarında durumu anlatıp aşağıya takviye asker gönderilmelerini sağlıyorlar. Ama yapılmış uzaylı saldırısı o gün 66 kişinin ölümüyle sonuçlanmış. Bu olayda yaklaşık 20 kadar gri uzaylı da ölü bulunmuş. Fakat bu resmen onaylanmamış. Çünkü çatışma bittikten sonra tünelin o bölümü kapatılmış ve açıklama yapılmamış. Sadece insan kayıpları geçiyormuş raporlarda. Schneider daha sonra bu olayları bazı videolarda ve raporlar halinde insanlarla paylaşmaya başlamış. Schneider'a göre bilinen 11 uzaylı türü var. Griler denilen türün 5-6 çeşidi bulunmakta. Schneider'ın raporlarının bir yerinde reptilyanlar geçmekte. Gezegenini 80-90'lı yıllarda savaşta ya da istila altında olan bir türün devamı, o dönem yaptıkları dünya ziyaretinden bahsediyorlar. İnsanlara çok benzeyen bir tür var. Videonun ortalarında bir resimde gösteriliyor. Kameraya yaklaştığında ne olduğu pek anlaşılmıyor. Bunlar insanlara hem dış görünüş olarak hem de iç organlar olarak benziyorlarmış. 6 adet el ve ayak parmakları varmış. Çok büyük kalpleri ve beyin sistemleri bulunmaktaymış. Yüksek bir rakam söylemiş fakat aklında kalmamış. Adı Thor Valiant'mış. 1979'da 2 tane uzaylıyı öldürmek zorunda kalmış ama onlarla ölmeden önce ellerini göğüslerinin bir tarafına götürüp bir çeşit telepatik enerjiyle adamı epey yaralamışlar. Olmayan parmaklarını her seferinde kanıt olarak göstermekte. Abartılı anlatımında söylediğine göre 9 uzaylı türü bizi et ve kemikten yiyecekler olarak görüyor. Bazı kaçırma olayları da bundan oluyor. Bazıları ise kölelik
ve inceleme için. Birkaç tane madde gösteriliyor. Bunların çok üst seviyede askeri amaçlar için hava ve deniz kuvvetlerinde kullanıldığı bilinmekte. Ve bu uzaylı maddelerin birkaçı birleştirilerek kullanıldığında bizim silahımızın uzay araçlarına da herhangi bir zarar veremediğinden bahsediyor. Ayrıca dünyadaki 6 kristal element biliniyor, halbuki 15 tane olduğunu öğrenmiş uzaylılardan. Ve bizim en sert bir çizik kadar bile hasar verilemeyen bazı kristallerimizi, elmas gibi paramparça edebilen teknolojileri olduğunu söylemekte. Amerikan ordusunun 1940'lardan önce kayaları toza dönüştürülebilen veya eritebilecek teknolojisi olduğundan bahsediyor. Amerika'nın gelirinin %30'u kara hesaplarla bu işlere harcanıyor. Bunun %25'i sadece yeraltı tesisleri kurmak için kullanılıyor ve halkın hiçbir haberi yok. Halk aptal yerine konuluyor. 51. bölgede bulunan irili ufaklı 130 civarındaki tesisten sadece 1 mega boyutta olanı ve içinde daha birçok tesisi barındırmakta. 2053 civarında Jüpiter'in 10 katı büyüklüğünde bir göktaşının Dünya'ya çarpma olasılığı olduğundan bahsedilmekte. Now, another thing I want to reach to you is that during the unbelievable part, I was involved in building another base inside of Dulce, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory. It's a biological laboratory. On the southwest part of the Archuleta Mesa, we built an underground facility, a better part of 3 cubic miles hollowed out underground. Then to the southwest of that, we were in the process of the early stages of building. We drilled 4 large tunnel-like holes. Some of them ran 2.5 miles under the surface. Number of the original wells or drilling machines that were used were at the rate of up 2 miles a day. It was fairly rapid. The equipment kept coming up broken. So we wanted to go down, we wanted to send somebody down there, a human observer, or human observers in this case. When I saw Green Beret and Black Beret people encamped inside of our geologist camp, I knew something was up, the gig was up. First of all, I knew all about the alien agenda. I'll explain that in a few minutes. The large alien grays had been encamped there for, as best as believed possible, about 400 or 500 years. And we'd drilled holes right on top of it. All the stinking air, all the black sooty air came right out as soon as the first hole was sunk, and all this soot came up, and well, that's when all the hell broke loose, really, all started. Anyway, after we drilled all 4 holes, it took about 2 days to drill all 4 of them. And when you build an underground base, you drill 4 basic holes, and then you build called stopes or cross-member holes across, and then you use blasting equipment, special blasting equipment by the analyzation of the rock. With submachine guns that all the sea spray and the yellow fruit and all the outer perimeter and inner perimeter security people carried. I carried a little Walther PPK pistol with a 9-shot clip and start shooting. And I killed 2 of them. Yes, they're mortal and they do die. However, in the process, one of them did this. All I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest, and the next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish. And burnt my fingers right off of me. And it was some form of electrical force, because the kind of like being hit by a lightning bolt burned all my toenails off of me. All I remember is the smoking remains, and I'm still conscious, but in and out of, I didn't remember much. And there was a Green Beret that was right behind me that risked his life. In fact, he died. But he risked his life. He shoved me back in the basket and hit the button and took me up. And I wouldn't be alive talking to you today if it wasn't for him. I'm forever indebted. He lost his life. 66 Secret Service agents, Green Berets, Black Berets, cracked
troops lost their lives because the government, our United States government, lied, did not tell us anything about the alien threat. There's a war underneath there, and I'm talking dead serious. It's been going on since that time. Since late August of 1979, our military, the Russian military, basically the militaries of the world, have been in constant conflict with the outer space alien. The small gray, the large gray, the reptilians, the whole thing. There are 11 distinct races of aliens. 2 are benevolent. 1 had to leave here in a hurry because their world is under attack, both on the surface as well as underground there, the Pleiadians. They're familiar, maybe some of you are familiar with that. Would some of you raise your hands who've heard of Billy Meyer and some of the, very good, about half the group. Well, Billy Meyer is one of these lucky people that they figured, well, he's kind of a simple type, we'll show him everything. Well, these are the benevolent aliens, and they've been here helping us. In fact, I have a picture, let me reach for it here. I have a picture of one of the aliens been working for the United States Pentagon for the last 58 years. His name is Val Valiant Thor. He's right here. There's my father in the background. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.